Merhaba, ben Melike. 91 doğumluyum. Avukatım. Yola çıkmadan önce özel bir hukuk bürosunda çalışıyordum avukat olarak. Aynı dönemde de yüksek lisans başvuruları yapmıştım yurt dışında birkaç okula. Kabul de aldım fakat daha sonra yurt dışında yüksek lisans yapmak yerine bisikletle dünya turuna çıkmaya karar verdim. Aslında bisiklet çok fazla hayatımda olan bir şey değildi. Yani aktif olarak bisiklet de kullanmıyordum. Hatta bir bisikletim de yoktu. Fakat tanıştığımız bir gezgin sayesinde bisiklet seyahat araçlarından biri olarak hayatıma dahil oldu. Ailem en başta çok fazla tabii böyle evet kızım hadi git güle güle falan demediler. Özellikle bu yüksek lisans yapma planlarım vardı, bambaşka bir kariyer planım vardı. Haliyle ilk duyduklarına biraz şaşırdılar. Bir de ben direkt gittim ve merhaba ben bisikletle dünya turuna çıkacağım dedim. O yüzden çok hoş olmadı. Ama zaman içinde bunu yapabileceğime bir şekilde inandılar. Yolun sonunda artık karşımda değil yanımda durmaya başladılar ve bunu yapabileceğim konusunda beni destekleyici oldular. Bisikletle yaklaşık 2000 kilometreye yakın bir mesafe kat ettik. Türkiye'den başladık. İstanbul'dan yola çıktık. Ankara'ya kadar bisikletle seyahat ettik. Ankara'dan Kars'a kadar Doğu Ekspresi'ne bindik. İran üzerinden çıkış yaptık. İran'da 3 ay geçirdim. 3 aydan sonra aslında plan İran, Pakistan ve Hindistan yapmaktı. Fakat Pakistan vizesi alamadım ve Hindistan'a uçmak zorunda kaldım. Hindistan'da da 5 ay kadar kaldım. Bu dönemde de ilk 1 ay bisikletle dolaştım. Fakat daha sonra Hindistan'da yaşadığım zorluklar yüzünden bisikleti çok fazla kullanmamaya, daha çok trenlerle seyahat etmeye başladım. Ondan sonra da bisikleti 4. ayımdı zannediyorum. Eve geri gönderdim ve sırt çantasıyla Tayland'a geçtim. Orada da 1 ay kaldım. İngilizce öğretmeni olarak çalıştım. Daha sonra babaannem vefat ettiği için Türkiye'ye geri geldim. Seyahat etmeyi çok seviyorum. Seyahat etmek çok güzel, çok insanı geliştiren bir şey. Fakat benim buradaki asıl amacım yani seyahat etmek değil. Daha doğrusu seyahatsiz bir hayat düşünemiyorum mottosundan çok uzak. Daha ziyade kendini keşfetmenin bir yolu. Yani benim o yüksek lisansa gitmek için hazırlandığım dönemde neye ihtiyacım olduğunu kendime sormuştum ve hani o gün seyahat etmeye ihtiyacım olduğunu düşünmüştüm. Seyahat etmem gerekiyor demiştim. Yani bugün hayatımda başka bir şey gerekirse, mesela evde oturmak bana daha mantıklı gelirse evde otururum. Yani seyahat kendini tanımanın, kendini keşfetmenin bir aracıydı sadece. Ben aslında yola bisikletle çıktım ama böyle sürekli bisikletin üzerinde olacağım gibi bir kaygım hiçbir zaman olmadı. Durumun ve şartların işte elverişliliğine göre farklı ulaşım araçları da kullanmam gerekti zaman zaman. Örneğin bazı yollarda yol çok uzun olduğunda feribotla ulaşım sağladım. Ya da tırlara otostop çektim. Hatta bisikletle tıra otostop çekmek de son derece ilginç oldu. Bir keresinde bir tıra otostop çekiyorduk. Bandar Abbas'tan Şiraz'a gitmemiz gerekiyordu. Çok yağmurlu bir havaydı. Bizim çok fazla beklediğimizi görünce de yolda yemek satan teyzeler vardı. Bize yemek verdiler. Ben de karşılığında işte bu yaptığım bilekliklerden, kolyelerden bir şeyler verdim onlara. Sonra bizim yani tır bulmamız çok güç bir yerdi zaten. Bayağı da uzadı. Ardından birkaç saat daha biz orada bekleyince teyzeyle amca artık yanımıza geldiler. Önce bir para teklif ettiler. Hani alın bu parayı otobüse binersiniz falan diye. Biz de kabul etmedik tabii. Sonra telefon numaralarının ve adreslerinin yazılı olduğu bir kağıt verip hani bulamazsanız eğer gelin bu akşam bizim misafirimiz olun dediler. Bir bakkala girdik artık hani ne yapalım burada kamp yapacak bir yer var mı falan diye sormak için. Bir tane kamyoncu durdu o esnada da. Kamyondaki adam da Şiraz'a yakın bir yere gidecekmiş. 80 kilometre kala bir köy varmış. Oraya kadar ben sizi götürürüm dedi. Kamyona bindik. İşte birkaç saatlik bir yolun ardından köye geldik. Aslında plan orada durup kamp yapıp oradan sabahta Şiraz'a doğru devam etmekti. Ama amca hiç el vermedi herhalde. Bizi misafir etmek istedi. O akşam onun evinde misafir olduk. Ertesi sabahta Şiraz'a devam ettik. Şu anda Mumbai'den Uran'a geldik. Burada feribotla karşıya geçeceğiz ve sahil boyunca ilerlemeye devam edeceğiz. Tekne şöyle bir tekne. Biz buraya bisikletlerimizi nasıl sokacağımızı düşünürken birden teknenin içinden motor çıkarmaya başladılar. Yani onların zaten bir sistemleri varmış. Yola çıkmadan önce zaten çalışıyordum. O dönemde ufak bir para biriktirmiştim. Bisikletimi falan almamda ailem çok yardımcı oldu bana. Onların katkısı büyüktü. Daha sonra işte bisikleti onlar aldılar. Bir miktarda para biriktirdim falan derken yola yaklaşık ben 7.000 lira gibi bir bütçeyle çıktım. Yoldayken de işte çalışarak
bir miktar para biriktirmedim ama yolculuğuma katkısı olan meblağlar kazanabildim. İran'dayken 2 tane Türk arkadaşla şans eseri tanıştık. Onlar da sokakta müzik yapıyorlardı. O şekilde tanıştık. Birden böyle İsfahan'da Siyosepol Köprüsü'nün üzerinde biz yürürken müzik yapan 2 kişiyi gördük. İşte ne güzelmiş falan derken biri Türkçe konuştu ya falan dedi. Döndük baktık ki çocuklar meğer Türkmüş. Biri ukulele, biri de mızıka çalıyordu. İşte siz de yapsanıza güzel bir gelir kaynağı falan filan derken biz onlarla birlikte Tahran'a gittik. Orada kendimize müzik aletleri aldık ve birden kendimizi sokakta, metro duraklarında falan müzik yaparken bulduk. Halbuki daha önceden hiçbir enstrüman deneyimimiz de yok yani. Tamamen 3 şarkı öğrendik, 3 tane nota basabiliyoruz ve devamlı olarak bunları çalıyoruz. Yani böyle para kazandık. Mızıka çalmayı bilmiyorum. Onlardan öğrendiğim kadarıyla ses çıkarmayı öğrendim. Şimdi size de o sesi çıkaracağım. Çünkü bir tek o sesi çıkarabiliyorum. Hindistan'da 3 ay kaldım. Bir ay bile sürmedi. 2 hafta boyunca bu işi yaptım. 2 hafta boyunca çaldığım tek şey şuydu. Bir dakika, ters tutuyormuş. Buna benzer bir şeydi, şu an tam yapamadım ama bu tarz bir ses çıkararak metroda çalarak para kazandım. Daha sonra onlarla biz 1 ay kadar İran'da gezdik birlikte. Hindistan'a da beraber geçtik ama sonra yollarımız ayrıldı. Hindistan'da da ben yaptığım kolyeleri falan satmayı denedim ama çok tutmadı. Çünkü insanların hani zaten kendilerine yetecek kadar paraları bile çok yok. Bir de kolye almayı çok tercih etmediler haliyle. Daha sonra Tayland'a geçtiğimizde bu arkadaşlardan bir tanesi Tayland'da İngilizce öğretmenliği yapıyordu. Onun vesilesiyle çalıştığı okulda işte konuştu falan. İngilizce öğretmeni açığı varmış. Orada da 1 ay boyunca İngilizce öğretmeni olarak çalıştım. Yani hayatımda yaptığım en güzel şeylerden biriydi, en farklı şeylerden biriydi diyebilirim. Ve ki ben bu zamana kadar çocukları sevdiğimi bile bilmiyordum. Yani çok bana sevmiyormuşum gibi geliyordu. Ama gerçekten çocukları da çok fazla seviyormuşum ve onlarla böyle bir etkileşim içinde olmak, bir şeyler öğretmek, onlara bir şeyler katmak çok muazzam bir histi. İşte bunların hepsini topladığımız zaman yola 7.000 liralık bir bütçeyle çıkmıştım. Yolda kazandığım paraları da ekleyince üzerine yani en sonunda yaklaşık 3.500-4.000 lira gibi bir para harcamışım aslında ben. Ya öyle çok fazla bir para da harcamamışım. 10 ay için 4.000 lira çok güzel bir para. Hatta bunları sistemde hepsini bütün ülkelerle ilgili yazdığım yazıların altında kalem kalem yazıyorum yani. İşte yemeğe şu kadar harcadım, yola bu kadar harcadım falan diye hepsi var. Bu arada gezdiğim yerleri, işte deneyimlerimi, yaptıklarımı, ne kadar para harcadığımı falan hepsini teker teker sosyal medya hesaplarında ve sistemde paylaşıyorum ben. Yine yaptığım geziler oldukça işte ülkeler hakkında bilgileri, deneyimlerimi falan yazmaya devam edeceğim. Hadi giriyorum. Okay. Yolculuklarımda konaklama için daha çok yani bütçemi zorlamayacak, düşük tutacak, masraflarımı düşük tutacak şeyleri tercih ediyorum. Bunun için Couchsurfing ve Warm Showers kullanıyordum. Türkiye'deyken çadırda çok fazla kaldım. Yine İran'dayken de, Hindistan'dayken de birkaç kez çadır kurdum. Fakat en çok herhalde İran'dayken Couchsurfing kullandım ve Warm Showers'ı. Hindistan'da da Couchsurfing kullandım. Fakat Hindistan'da Couchsurfing'i çok tavsiye etmiyorum. Çünkü karşılaştığımız birkaç problem oldu oradayken. Hindistan'da Couchsurfing kullanıcılarının buldukları çok ilginç bir para kazanma yöntemi var. Evlerini açıyorlar, Couchsurfing'e üye oluyorlar. Genelde böyle işte Dünya Barışı falan gibi bir isimleri oluyor. Daha sonra sizi davet ediyorlar ve orada şey gibi bir izlenim bırakıyorlar. Hani işte ben sizi davet ediyorum, size bedava konaklama imkanı sunuyorum ama buna devam edebilmem için işte beni desteklemeniz çok güzel olurdu falan diyorlar ve size kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği seçenekleri sunuyorlar. Tabii bunlar için de böyle normalde mesela bir kahvaltıyı 100 rupiye halledebilecekken işte adama soruyorsun mesela kaç rupiye veriyorsun kahvaltıya, işte ben para almıyorum ama kimi 400 rupi bırakıyor, kimi 500 rupi bırakıyor, bazısı 700 rupi veriyor falan gibi komik cevaplar veriyor. Yani çoğunun da problemi buydu. Birkaç tanesi böyle bir gelir kapısı açmış kendine. Devam ediyorlar.
Ya son zamanlarda çok fazla böyle işte macera turları başladı aslında. İşte param yok, ekipmanım yok, dil bilmiyorum ama hayatta kalacağım falan gibi bir furya var. Ya bu furya güzel. Tamam, evet, dil bilmeden parasız da gezebilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Hatta mümkün değil diye bir şey de yok. Fakat ben herkese en azından bir yola çıkacaksanız, bir yere gideceksiniz, oranın rotasını az çok oluşturmayı, daha önce oralara gitmiş gezginlerin yaşadıkları problemler hakkında bilgi edinmeyi tavsiye ediyorum. Yani karşılaşabileceğiniz şeylere karşı çok yararlı olabiliyor bu tarz şeyler. Onun dışında bir acil durum parası mutlaka bulunmalı. Çünkü karşınıza neyin çıkacağını bilmediğiniz bambaşka bir dünyadasınız. Dolayısıyla her an her şey olabilir ve o küçük meblağ, yani yanınızda bir 100 dolarınız varsa eğer, sizi birçok şeyden, tehlikeden kurtarabilir. Seyahat sağlık sigortası çok önemli. Çünkü ne olacağını hiçbir zaman bilemeyiz ve yine hayat kurtarıcı bir öneme sahip. Bir de ben insanlara, yola çıkan insanlara genelde hani kim ne kadar dinliyor bilmiyorum ama her seferinde ilk yardım eğitimi almayı öneriyorum. Çünkü ilk yardım eğitimi hem sizin başınıza gelebilecek bir şey için faydalı olabilir, hem de yolda karşınıza çıkan bambaşka bir insanın hayatına dokunma fırsatı olabilir. İlk yardım eğitimi veren kuruluşlar var. Çok da düşük paralara veriyorlar bunu. Mutlaka bir ilk yardımcı kimliği olmalı bence. Ve yola çıkacak gezgin kadınlara önerebileceğim en önemli şeyler, yanlarında mutlaka tarak, pet ve sporcu sütyeni olsun. Seyahat ederken yemeklerimi daha çok kendim yapmayı tercih ediyorum. Özellikle bisikletle seyahat ederken zaten kamp yaptığımda muhakkak kendim yemek yapıyorum. Gittiğim ülkelerde de yani yemekleri denemeye çok gayret gösteriyorum. Çünkü yeni şeylere açık olmak önemli. Fakat ben vejetaryenim. Her yerde sokak yemeklerini yemek mümkün olmuyor. Bazı ülkelerin mutfakları çok fazla et içeriyor. Böyle durumlarda da genelde işte evinde kaldığım insanlara vejetaryen olduğumu açıklıyorum. Onlar da bana kendi mutfaklarının yemeklerini etsiz yapıyorlar. Öyle deniyorum. Ya vejetaryenliği açıklamakta tabii canım, bazen insanların evine gidiyorum mesela, işte önüme böyle daha önce söylememişsem eğer o insana, önüme etli bir yemek geliyor ve ya kusura bakmayın ben vejetaryenim, hani et yemiyorum falan diyorum. İnsan et yemiyor musun, nasıl yaşıyorsun o zaman falan, hani proteinini nereden alıyorsun diye garip garip sorular sorabiliyorlar ama şimdiye kadar hiç anlayışsız yaklaşanını görmedim. Mesela İran'dayken sokakta sürekli falafel yiyordum. Yani çünkü en yenilebilir şey falafeldi ve uzun kocaman bir ekmeğin içine bir sürü falafel doldurup 3 liraya satıyorlardı. Cazip bir yemekti. Hindistan'ın mutfağı vejetaryenler için mükemmel bir mutfak. Çok güzel bir mutfak. Fakat Hindistan'da çok derin bir hijyen problemi var. Ve baharat problemi var. Dolayısıyla her yemeği yiyemiyorsunuz. Genelde pişmiş yemekler tercih etmek gerekiyor. Hijyen yüzünden baharatı da özellikle söylemek gerekiyor ki önünüze az baharatlı bir yemek gelsin. Ama her halükarda mutlaka acı oluyor o yemek. Ama bunları saymazsak herhalde en güzel mutfaklardan bir tanesi Hindistan mutfağıydı. Tayland'da çok fazla vejetaryen ürün bulamadım. Ve deniz mahsullerini çok fazla tüketiyorlar. Domuz eti çok var. Bir de bir diğer problem Tayland'da, yani et pişirdikleri tavanın içinde işte vejetaryen bir şey istediğinde onu pişiriyorlar. Dolayısıyla sen o etin tadını öyle ya da böyle alıyorsun. Etin tadını sevmeyenler için hiç güzel bir şey değil. Yine bisikletle yola çıktığım için en çok aldığım sorulardan bir tanesi, yokuşları nasıl çıkıyorsun? Yokuşları en başlarda ben hiç düşünmemiştim aslında. Hiç bu açıdan yaklaşmamıştım. Hatta ilk yola çıktığımda bir sahil yolundan 20 kilometre kadar gitmiştim ve böyle o çok güzelmiş ya, böyle mi olacak hepsi, ne kadar iyi falan demiştim. Sonra feribotla Yalova'ya geçtik ve Yalova'dayken çok aslında %4, %5 bile olmayan bir eğimle karşılaştık ve ben şeyi hatırlıyorum, 5 dakikada bir durup ay çok yoruldum, bu hep böyle mi olacak falan diye hayıflanıyordum. Ve ben zaten o zamana kadar doğru düzgün bisiklet kullanmamışım. Yokuş hiç çıkmamışım. Hani ağlayacak duruma gelmiştim. En son yanımdaki arkadaşım şey demişti. Yani sen ne zannediyordun? İstanbul en yukarıdaydı da biz aşağıya doğru mu inecektik hep demişti. Durdum düşündüm, hakikaten öyle bir şey zannetmişim herhalde. Hani hep soruyordu insanlar yokuşu nasıl çıkacaksın diye. Ben çıkarız ya bir şekilde falan diyordum. Öyle olmuyormuş. Yani %10 dediğin nedir ki? Bizim için bir yaşam. yaşam tarzı. %10 parmağımın ucunda bile çıkarım.
Yolculuk boyunca hastalık çok fazla kafa kurcalayan bir şeydi. Ya hasta olursak ya ölürsek falan diye çok fazla tedirgin olmuştum ama hiçbir şey olmadı. Yani hiçbir sağlık sorunu yaşamadım ciddi. Sadece Tebriz'e ilk gittiğimizde herhalde hava değişimi yüzünden ufak çaplı bir grip atlattım. Onda da çok şanslıydım. Bir aileyle birlikte kalıyordum. Bana çocukları gibi baktılar. Yolculuğa çıkmadan kısa bir süre önce panik atak teşhisi koydular bana. Yani panik atağım varmış. Daha önce birkaç kere fark etmiştim ama ne olduğunu bilmiyordum. Panik atakla gezmek hani çok korkutucu bir şeydi en başlarda. Çünkü panik atak yaşayanlar bilirler bunu da herhalde. Birdenbire böyle öleceğinizi zannettiğiniz çok garip bir şey. Dolayısıyla onunla seyahat etmek, özellikle Hindistan gibi bir yerde mesela o kalabalık trenlere binmek, işte metroya binmek falan çok zorlayıcı olabiliyor. Ama yaklaşık 10 ay boyunca ben bununla nasıl başa çıkabileceğimi öğrenmeye çalıştım. Bir ilaç kullanmadım. Ne yazık ki terapi alacak vaktim de yoktu. O yüzden daha çok okuyarak, araştırarak, aynı dertten muzdarip insanları dinleyerek farklı yöntemler geliştirmeye çalıştım. Yola çıktığımızın 1. veya 2. haftasıydı. Eskişehir taraflarındaydık galiba. Orada da böyle 15 kilometrede bir küçük köyler var. Bir gün herhalde çok fazla zorladım kendimi. Güneş de vardı, su da içmeyi unuttum. Çok fazla yemek de yemedim. Birdenbire böyle bir tansiyonum düştü veya çıktı. Çok emin değilim hala. Kendimi çok kötü hissettim ve panik atak yaşarken kendini kötü hissetmek hiç de tercih edilen bir şey değil. Köylerden bir tanesinde artık hava da kararmaya başlamıştı. Durduk ve muhtarla konuşurken işte bir yerde kalmamız lazım, kamp kurabileceğimiz bir yer gösterin falan diye muhabbet ederken birisi bizim konuştuğumuzu duymuş. Yanımıza geldi, işte kampla olmaz, sen kötüsün dedi, ben seni annemin evine götüreyim dedi. Olur dedim ben de. Sonra annesinin evine gittik. İşte yemek falan yedik ama ben hala kendime gelmeyince adam beni, İbrahim abiydi bu arada ismi, Karacaoğlan köyündeydik. Sarıcakaya diye bir köye götürdü beni. Orada sağlık ocağında bana serum falan bağladılar. Tabii bu arada ben kalp krizi geçirdiğimi iddia ettiğim için EKG falan da çekildi. Hiçbir sorun yoktu. Daha sonra tekrar kendi annesinin evine bizi geri getirdi. O gece orada kaldık. Ertesi gün biz Sarıcakaya'ya doğru işte sürmeye devam ettik. Sarıcakaya'ya girdiğimizde birisi bizi yolda durdurdu. Aha ben de bisiklet sürüyorum, işte gelin misafirim olun, şurada kalırsınız falan dedi. Biz orada bir 3 gün kadar kaldık. Bizi orada misafir eden abinin adı da İbrahim abiydi. İbrahim abi eczanede çalışıyordu. Bizi ertesi gün hatta ben çok kendimi kötü hissedince hastaneye falan götürdü. Hastanede tahlil yapıldı. Hiçbir problemim yoktu. Ya büyük ihtimalle yine bir panik atak krizi yaşıyordum ben. 3 günün sonunda biz yola çıktık kendimi iyi hissettiğimde. Bu sefer Laçin köyüne gittik. Orada da bir benzinlikte birine işte biz burada kamp yapabilir miyiz bu gece diye sormak için durduk. Orada da İbrahim abiydi yine oradaki abinin de ismi. İbrahim abi hayır dedi, burada kamp yapamazsınız. Ben sizi abimin evine götüreceğim, böyle kampla olmaz dedi. Daha sonra abisinin evine gittik. Plan orada kalmaktı ama gece karısı çok şey yapınca, çok ısrar edince ben sizi benim evime götüreyim dedi. Ve biz tekrar Sarıcakaya'ya, onların evine geri döndük. Yani Sarıcakaya'da böylece toplamda herhalde bir hafta falan geçirdik. Evet, 3 tane İbrahim denk geldi. Yani bir daha uğraşsam herhalde böyle bir şey denk getiremem. Yani çok güzel insanlarla karşılaştık. Özellikle böyle zor bir durumda çok yardımcı oldular. Ya ben hep söylüyorum zaten, evet zor durumlarla karşılaşılabilir ama önemli olan bu zor durumlarda olumlu düşünerek işte fırsatları değerlendirmek. Benim de önüme çok güzel 3 tane İbrahim abi ve eşleri, aileleri çıktı. Hepsine buradan selam. Ama belli bir yerden sonra ne yaşadığını anladığın zaman daha kolaylaşmaya başlıyor. Mesela Hindistan'dayken, yani Hindistan'ın trenleri çok enteresan. Küçük de değil aslında, görece olarak büyük ama bir vagonun içinde normalde 20 kişi girmesi gereken bir vagondan bahsediyoruz. 150 kişi oluyor ve her yerde insan var. Yani koltuklarda insan var, yerlerde insanlar yatıyor. Çok böyle değişik bir ortam. Bir sürü insanın doluştuğunu hatırlıyorum vagona. Ben ne yapacağım burada ya falan diye düşünmüştüm. Bir de Hindistan'daki trenlerin camlarında demir parmaklıklar var. Yani 20 kişilik yere 150 kişi tıkışınca bir de bir yandan da öyle bakıyorsun, demir parmaklıkları görüyorsun. Hoş olmuyor tabii haliyle, birdenbire ya başıma bir şey gelirse ve ben buradan çıkamazsam gibi bir korkuya kapılıyorsun. Onun için de şey bulmuştum, böyle işte bir vagonda atıyorum 10 tane cam varsa 2 tanesinde acil çıkış camı ve parmaklık yok. O yüzden onlara yakın yerlere oturmaya çalışıyordum. Ya da bir tehlike anında hemen işte koşa koşa şuradan çıkarım falan gibi planlar yapıyordum kafamda.
Ya yolculuk boyunca en çok tedirgin olduğum, en çok beni tedirgin eden şeylerden bir tanesi bisikletlerin güvenliğiydi. Çünkü böyle bir bisikletle gezmek hani hem bisikletin fiyatı açısından problem hem de bisiklet üzerinde geziyorsun. Dolayısıyla bisikleti bir şekilde kaybetmemen lazım yani. Bisiklet gittiği zaman her şeyin gitti demek. O yüzden bisikletin güvenliği için 2 tane farklı kilit kullanıyordum. Bu kilitlerden bir tanesi artık dünyaca ünlü motosikletçilerin kullandığı genelde bir kilit markasıydı. Onun dışında 2 tane kilitle birbirine bağlayıp bir de bir yere daha bağlayıp bir de alarm takıyorduk bisikletlerin üzerine. O alarm da böyle birbirinden ayrıldığı zaman 2 tane uç viyak viyak diye öten bir alarm. Bu şekilde sağlıyorduk. Yani bisikletleri zaten eğer birinin evinde kalıyorsak veya bir hostelde kalıyorsak muhakkak içeriye alıyorduk. Yani dışarıda hiç bırakmadık. Yani dışarıda sadece çadırda kaldığımız zamanlarda çadırı şeye kuruyorduk. Böyle bir direk veya bir duvar gibi bir şey varsa eğer onun önüne çadırı kuruyorduk. Hemen araya da bisikletleri koyuyorduk. Hindistan'da Jaipur'da Maymun Tapınağı diye bir yer var. Orada da yani böyle birkaç tane yapının bir araya geldiği bir yer ve maymunlar var. İsmini de oradan alıyor zaten. Oraya gittiğimizde genelde bu arada maymunlarla çok etkileşime girmemek tavsiye ediliyor. Çünkü maymunlar biraz garip hareketler yapabiliyorlar. Ama insanlar yani turistler özellikle sürekli ellerinde mısır patlayla maymunlarla arkadaş olmaya çalışıyorlar. Biz maymun tapınağından içeriye adımımızı attık. Arkamı dönmeme fırsat bile kalmadan kafama birden bir tane maymun atladı. Şöyle şu tarafa doğru. Sonra da başka bir maymun bu tarafa atladı. Ve ben böyle bir 20-30 saniye boyunca kafamda 2 tane maymunla şu şekilde durmak zorunda kaldım. Sonradan maymunların dengesi bozuldu ve yere düştüler. Hemen ardından da elimde tabii telefonla böyle video çekmeye çalışıyorum etrafta. Instagram'da falan paylaşıyorum hikayelerde. Birdenbire bütün maymunlar çatılara çıkıp atlamaya başladılar suya. Ya Hindistan insanların kafasında böyle çok farklı bir dünya olarak kalmış bir yer. Gerçekten de bambaşka bir dünya, çok farklı bir dünya ama biz nedense hep böyle iyi taraflarını görüyoruz. İyi tarafı yok diye çok fazla iyi tarafı var. İşte doğası güzel, yemekleri güzel, insanları da görece olarak güzel insanlar. Fakat Hindistan'ın en büyük problemi eğer düşük bütçeli gezginseniz pazarlık konusu. Sürekli beyaz bir insanın olduğunu gördükleri zaman herhalde euro bazında düşünüyorlar ve bir şeyleri size kitlemeye çalışıyorlar. Mesela en basitinden bir tuk-tuk'a bineceğiniz zaman hani siz biliyorsunuz ki işte gideceğiniz yer aslında 50 rupi ama adamlar size 250 rupiden fiyat açıyor ve beğenmiyorlar verdiğiniz parayı. Hani katiyen 200 rupiye kadar bile düşmüyorlar. Aynı zamanda bisiklet kullanmak, yani Hindistan'da bisiklet kullanmak çok zor bir şey. Hani trafik falan değil problem. Trafikte zaten sürekli alarm halindesin. Bir sürü araba geliyor ve sürekli kornaya basıyorlar. O yüzden etrafından nelerin geldiğini görebiliyorsun ama ya örneğin köy yollarında falan giderken acayip bir selfie çekilme takıntıları var. İşte sürekli yolda bizi durdurup arabayla önümüzü kesip bizi durduruyorlardı ve selfie çekiyorlardı. Yani selfie çekme takıntılarının yanında bir de kadınlara karşı özel bir ilgileri olunca biraz tacize varan şeyler yaşamak çok muhtemel oluyor. Dolayısıyla ne bisiklet sürmek ne de o köy yollarında bir kadın olarak bulunmak çok makul değil. Zaten çok kötü anılar yaşayan insanlara da biz yol boyunca rast geldik. Ya Hindistan'a gidecek olanlar için en büyük önerim herhalde su kullanırken çok dikkat etmeleri. Çünkü zaten Hindistan'ın alameti farikalarından bir tanesi de ishal olmak. Sular tamamen çeşme suyu. Yani kesinlikle güvenilmemesi gereken bir su. Ve buz kütleleri böyle büyük buz kütleleri halinde oluyor. Genelde onların hepsi böyle paletlerin üzerinde sokakta bulunuyor. Hani üzerine kim işemiş, biri mi geçmiş, pis miymiş, temiz miymiş katiyen önemli değil. O buz kütlelerini alıyorlar, işte motorun önüne koyuyorlar ve restoranlara falan öyle bırakıyorlar. Yani bu sadece şeyler için, sokak satıcıları için geçerli değil. Aynı zamanda restoranlarda vesaire bir yerde de bir şey içerken içine katiyen buz attırmamak lazım ve bazı şehirlerde mesela çeşme suyu genelde yıkanmak için falan kullanılabiliyor ama çok rengi bulanık sular vardı. Hani onlar eczanelerde de şeyler var. Böyle küçük tablet veya sıvı şeklinde dezenfektanlar var. Onlardan koyarak diş fırçalamak için veya tıraş olmak için kullanılabilir. Bir de Hindistan'la ilgili herhalde önerebileceğim bir diğer şey çok fazla güneş var ve suların içinde mineral yok. O yüzden küçük böyle eczanelerde ve bakkallarda satılıyor. Şöyle bir paket
Paketin içinde toz var. 1 litrelik suyla karıştırıp işte onu mineralleri karşılamak açısından tüketebilir insanlar. Ya Tayland'la ilgili çok fazla önerim yok. Çünkü Tayland temiz bir yer. İşte çeşme suyu içmiyorlar ama içseniz de ölmezsiniz büyük ihtimalle. Ya da Hindistan'da karşılaşabileceğiniz sorunlarla karşılaşmazsınız. Tayland'da tek bir problem var. Yani bu da problem sayılabilir mi bilmiyorum ama insanların çoğu İngilizce bilmiyor. O yüzden gitmeden önce biraz Tayca öğrenmek faydalı olabilir. Yani yaptığım gezinin artılarını böyle maddeler halinde sıralamak ne yazık ki mümkün değil. Artık bir klişe ama kendimi keşfetmemde çok büyük faydası oldu. Bir de yani hayatıma çok güzel bir anı sığdırmış oldum. Belki bir daha yapamayacağım bir şeydi. Tam doğru zamanda doğru yerde geldi. Ya onun dışında herhalde bana en büyük katkısı diyebileceğim şey, ben şu an yani kendime baktığım zaman bambaşka bir insan görüyorum. Daha öncekinden çok farklı, daha anlayışlı, daha sabırlı. Hayata ve evrenin sunduklarına çok daha farklı bir gözle bakabilen biri var. Bir de herhalde benim için bir diğer büyük artısı şu oldu. Hayatımdaki fazlalıklardan kurtulmayı öğrendim. Çok az eşyayla ya da çok az şeyle nasıl yaşanabileceğini fark ettim. Mesela ben daha önce çok fazla eşya biriktirmeyi seven bir insandım. İşte sürekli şunun hatırası var, bu bir gün lazım olur diye böyle tonlarca şey birikmişti artık evde. Yani anahtarlıktan tutun işte sakız kağıdına, ondan tasoya kadar böyle bir sürü saçma sapan şeyin koleksiyonunu yapıyordum. Bunlara işte bitmiş tükenmez kalemler, bitmiş ojeler, pet şişeler falan da dahil olmak üzere. Bir sürü koleksiyonum vardı. Senelerce arkadaşlarım ve ailem bana bunları at artık, bunlar çöp diye telkinlerde bulundular ama hep bana sanki bir gün lazım olacakmış gibi bir izlenim bıraktığı için atamıyordum. Ama daha sonra eve geldiğimde ikinci gün yaptığım ilk şey dolaplarımın hepsini boşaltmak oldu. Zaten fazla kıyafetlerimden yola çıkmadan önce kurtulmuştum. Şu anda da mesela alışveriş yapmıyorum. İhtiyacımdan fazlasını almamaya, tüketmemeye çalışıyorum. Yani en büyük artı olarak sayabileceğim bu var galiba.